Evet, cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı Bugün akşamlar. 23 Eylül 2025 günlerden Salı. Bundan sonra galiba videolarımızı 2 günlük olarak çekeceğiz. Bugün Pazartesi ve Salı gününü anlatan e, içeriklerimiz olacak. İşte bu video Çarşamba yayınlanacak. Yani Pazartesi, Çarşamba ve Cuma yayınlanacak şekilde 3 tane bu şekilde video. Devamında da Pazar günü o haftanın vlogu, o haftayla alakalı aktiviteler, gezilen yerler, yapılan işler bunlar olacak inşallah. Evet, bugün ben dünden başlayayım. Dün Pazartesi çocuklara kitap okuma yaptırdım. Aslında şöyle aynı kitabı 4 sınıfa kullanıyorum. Sabah ilk 2 saat 8. sınıflara giriyorum. İşte güzel, basit bir hikaye kitabı. Hani böyle her sayfasında hani 5 ila 10 cümle olan bayağı resimli hani karikatür tarzı bir kitap. Buranın eski böyle kahramanvari hikayelerinden hani çok devasa bir kutup ayısının işte hani ona karşı savaşan ve bu savaşı kazanan bir avcıdan bahsediyor. 8. sınıflarda kitabı okumalarını ve ondan sonra kitaba bakmadan kitabın içinden 5 tane 5 şey yazmalarını istiyorum. Tabi mesela bunu yapabilen var, yapamayan var. Bir tane öğrencim çok zeki, çok böyle hani başarabileceğini biliyorum ama içinde istek yok, arzu yok. Böyle dersin başından beri burada birebir hani iletişim çok önemli çocuklarla. Hani bir konuyu verdikten sonra her 10-15 dakikada bir herkesi tek tek gezip hani onlarla birebir diyalog kuruyorum. İşte neyi nasıl yapabilirler, nasıl yardımcı olabilirim. Biraz mesela kolaylaştırıyorum. 5'ten 3'e indiriyorum bazılarında. Bazılarında kitabı açıp bakabilirsiniz diyorum. Bazılarını hatta daha da zorluyorum. İşte sen 7 kelimelik, 8 kelimelik cümleler yaz şeklinde. İşte bir tane öğrencim yani 2 saat ders boyunca hiçbir şey yazmadı. Hiçbir şey yapmadı. En son böyle hani 4-5 kere gittim. Çok istedim, çok şey yaptım ama olmadı. Nasip kısmet dedim. İşte arkadaşlar teneffüs kağıtları getirebilirsiniz dediğimde kağıtlar geldi. Kağıtları topladım. İşte en son bir tane kağıt kalmıştı. Aldım, koydum arasına derken onun ismini yazdığı kağıda denk geldim. Sadece ismini yazmıştı kağıda. The bear is dead. Hani ayı öldü yazmış kağıda. Çok mutlu etti bu beni gerçekten. Hani böyle o kadar çabanın, o kadar diyaloğun sonunda hani gerçekten yani az çoğulun delilidir denir. O şekilde hani çoğun delili olması ümidiyle diyelim. Onun devamında da aynı kitabı 3. sınıflara götürdüm. Onlar da hikaye olarak okuduk. İşte ondan sonra o kitaptan kelimeler çıkarıp o kelimeleri yazacağız. Sonra o kelimelerden cümleler oluşturacağız. Aynı kitabı anaokuluna götürdüm. Anaokulunda kitabı okuyup içinden böyle daha resimler üzerinden basit sorular sorup kitabın tiyatrosunu yaptık. Hani işte bir avcı olduk bütün sınıf. Sessizce sınıfı gezdik. Bir kutup ayısı bulduk. Kutup ayısının etrafını karla kapladık. İşte ondan sonra geri evimize döndük. Evimizi güçlü sağlamlaştırdık. Sonra kutup ayısına geri döndük vesaire diye böyle bir aktivite yaptım. 10. sınıflarda da kitabı okumalarını, aynı şekilde 8. sınıflarda olduğu gibi 5 şey yazmalarını, bunu yapanların da bir sonraki seviyede kitabın yarısına kadar ki kutup ayısının hani uyandığı yere kadarkinden sonrasının hikayeyi değiştirmelerini, kendi bir hikaye yazmalarını istedim. Hatta hani bu birebir diyaloğu da çok güzel hani vesile kılıyor. Bir tane öğrencim var. Hani o gerçekten o 5 şeyi çok detaylı, çok güzel yazdı. Yani ileride ne olmak istediğini sordum. Bilek güreşçisi olmak istiyorum dedi. Hadi bir yapalım dedim. Beni 2 elimle de yendi. Ondan sonra senin hani uzaklara hani güneye inmen lazım. Daha çok insanların olduğu, daha çok hani network'ün kişilerin diyalog kurabileceğin hani spor aktivitesi, faaliyet olan yerlere gidebilmen lazım. Buna gidebilmek için üniversiteye ihtiyacım var. Aynı zamanda Allah korusun bileğine bir şey oldu, kırıldı vesaire bir plan B'ye ihtiyacın var. Hani İngilizce öğretmeni olmak ister misin dedim. Yani olabilir dedi. Hani yazmayı şey yapmayı ama insanları sevmiyorum dedi. Hani insanlarla beraber olmayı. İşte çocuklarla beraber olmayı seviyorsun. Evet çocuklarla beraber olmayı seviyorum dedi. Tamam dedim o zaman çocuklara İngilizce öğretmenliği plan B olsun dedim senin adına. Ve gerçekten çok güzel bir şey kurduk.
çok yaramaz, çok böyle hani şey bir kız vardı. Yani yine 10. sınıflarda o kadar güzel yazıyordu ki, yazısı da inci gibi böyle. Onunla da onun üzerinden çok güzel bir diyalog kurduk. Gerçekten hani ileride yazar olmayı falan böyle bir şey yaptı. Zihninde gerçekten düşündü. Çünkü okuduğumuz kitapların hepsi hani buralarda yaşamış, hani Inuit insanının işte batıya gidip güneye gidip oralarda üniversiteler okuyup şeyler yapıp sonrasında hani geliştirdikleri işte hikayeler, yazılar, filmler, işte skeçler, hikaye, şarkılar, şiirler şeklinde bu kitapların okuyoruz. Hani yazarların da bulunduğu şehirler burada. O yüzden gerçekten o şekilde güzel iletişimler, şeyler oluyor. Yani bu son birkaç gündür, gerçekten bu hafta son 2 gün bu konuda çok büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum, ümit ediyorum. İnşallah daha güzel olur. Hayırlısı diyelim. Evet, benim dünden ziyade bugünle alakalı anlatacağım olaylar var. Bugün 23 Eylül, Ertuğrul'la benim doğum günüm. Evet, Ertuğrul'un da hikayesi şöyle: 24 Eylül'de Ertuğrul'un doğum tarihi, doktorların verdiği gün. Fakat bir gün önce 23 Eylül'de dünyaya geldi. Normalde 24 Eylül demişlerdi bize. Bir gün önce dünyaya gelince babasıyla hem benimle aynı günde doğmuş oldu. Tabi bugün okula Kimliğinde 24 mi yazıyor? 23 Eylül. Kimliğinde. Bir gün önce doğdu tabii Ha, canım. Ne zaman doğarsa o yazılıyor. Doktorlar 24 demiş ya. 24. doğacak demişlerden bir gün önce Ha, doğdu. doğacak demişlerdi, okey. Bir gün önce doğdu. 23 Eylül'de doğmuş oldu. Bu işte dün akşamdan 2 tepsi çikolatalı kek yapıldı evde. Yani sağ olsun hanım yaptı. Kekin bir tepsisini öğretmenler odasına sabah götürdüm. Orada işte gördüğüm çalışanlara, öğretmenlere söyledim. Bugün işte benim doğum günüm. İşte kekten lütfen alırsanız sevinirim diye. Tabii onlar da çok memnun oldular. İşte happy birthday, happy birthday görenler. Daha sonra işte, derse gittik. Derse giderken de ben oradan 5-6 tane, 5-6 parça aldım. Öğrencilere götürdüm. İlk derste yaklaşık bir 6-7 öğrenci vardı. Yani 5 miydi? Tam hatırlamıyorum. İşte onlara verdim. Bugün işte bizim doğum günümüz olduğunu söyledim. Sabah e, müdür yardımcısı bayan da anons ederken o da her gün de doğan varsa onları söylüyor, isimlerini. Orada da söylediler. İşte Erkan Bey'le işte oğlu Ertuğrul bugün doğum günü diye. Yani gören çocukların hepsi happy birthday, happy birthday. Orada birinci dersin sonunda ben işte çocuklara şey söylemiştim. Ders sonunda beraber işte Tim Hortons'a gidelim. Orada size ben ikramda bulunmak istiyorum dedim. İşte o da niçin diye sordu. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm olduğu için. İşte daha bizim 12. sınıflardan olan çocuklara da haber verdik. Bir 7-8 kişi gittik Tim Hortons'a. Orada ben onlara ne istiyorlarsa aldık, ikram ettik. Kahve alan oldu. Ice Tap alan oldu. İşte Red Bull içeceği alan oldu. Orada mesela bir iki tane de dışarıdan şey vardı. İnsan vardı. Onlara da sordum. Eğer izin verirseniz size bugün benim doğum günüm almak istiyorum. Olur dediler. Onların da mesela parasını ben vermiş oldum. Babam doğum günü bahanesiyle. Ondan sonra tabii biz geldik. Oradan geldik. Benim arada boş ders vardı. Daha sonra normalde bir dersim daha vardı ama öğrenciler gelmedi. O sırada orada bilgisayar sınıfın önünde işte küçük sınıflar dizilmişler. İşte onlar da happy birthday, happy birthday el salladılar bana. Ben de onlara gittim. İşte şeker vardı yanında. Onları da ikram ettim. Birer tane. Sonra avcumda kalmıştı. Onları tabii çocuklar çok hoşuna gitti. Alabilir miyiz diye. Kalanları da verdik. Ondan sonra hani çocuklar teşekkür etmek için işte ellerini uzattılar böyle, hani yumrukları vuruyorsunuz birbirinize. Hani küçük çocuklar
Hani sizin de normal büyük bir insan gibi gerçekten selamlaşıyorlar veya böyle teşekkürlerini bildiriyorlar. Öğlen işte eve gittik geldik. Evden bir şeker çantası hazırladık Ertuğrul'a. İşte öğleden sonra bütün sınıflara şeker dağıtması için. O şeker çantasında hikayesi şöyle. Hani babam Kitchener'dayken hani böyle 300 adet bir şey almamız gerekiyor demişti. Çünkü okuldan 300 öğrenci olduğunu söylemişlerdi. Hani o şekilde dolara mı gitmiştiniz? Yok, Dolaramadan değil. Hangi marketti o? Ammar Market'ten almıştım. Türkiye'den gelmiş bu şey şekerler, sakız gibi olan güzel meyveli şekerler. Bir poşet, hani böyle bayağı büyük bir poşet, 300 adet şeker. Onu da buraya nasıl getirdik? Havalimanına gittiğimizde hani valiz başı 32 kilo hakkımız var sadece. İşte valizi koyuyoruz. İşte 30,9 çıkıyor mesela, 1,1 kilo az. Hemen açıyoruz. Araya şekerleri döküyoruz poşetten, kapatıyoruz. İşte 31,5 çıkıyor, 500 gram, yine açıyoruz. İçine şeker döküyoruz. Oradaki kadınla bayağı güzel bir iletişim kurmuştuk. Yoksa hani gerçekten hani başka sosu sabretmezdi herhalde o trafiğe. O şekerleri de o şekilde böyle çantalara böyle böyle döke döke getirdik yani buraya. İşte öğleden sonra Ertuğrul'un sınıfına, işte annesi, benim matematik dersim vardı. Annesi kek getirdi. Yani oraya da bir tepsi kek yapılmıştı. Tabii çocuklar keki görünce hepsi çok sevindiler. Yani çikolatalı kek. İşte orada da söyledik. Bugün Ertuğrul'la işte benim doğum günüm. Size işte Ertuğrul çikolatalı kek ikram etmek istiyor diye. Orada bunlara da kek ikram ettik. Ertuğrul sınıftaki arkadaşlarına kek ikram etti. Daha sonra işte şeker dolu çantayı Ertuğrul'a verdik. Ertuğrul bütün sınıflara dolaştı. Herkese böyle ikişer üçer tane bütün öğrencilere şeker dağıttı bütün sınıflara. İşte hatta bazı öğrenciler almamış. Hani ders bitiminde bizim hanımı görmüşler, işte biz şeker alamadık, varsa alabiliriz gibi. Yarın onlara da götürüp vereceğiz. Tabi ondan sonra ben kendi sınıfıma geldim. Oradan o artan keklerden bir 6-7 dilim benim matematik dersi vardı son 2 saat. Oraya geldim. Orada çocuklara dağıttık keklerden. Daha sonra işte onlara da söyledim. Sizinle de beraber Tim Hortons'a gitmek istiyorum. Ders bitiminde beraber olan çocuklarla tekrar gittik Tim Hortons'a. Orada yine baya bir bu sefer tabi sabah erken olduğu için kimse yoktu ama öğleden sonra olunca yani çocuklara istedikleri şeyleri aldık. Ondan sonra baya bir gelen oldu. Onlara da söyledim. Yani yaşlısı, genci, çocuğu, yani belki ekstradan bir 15-20 kişi gelmiştir oraya. İşte bugün benim doğum günüm. İşte size ne almak istiyorsanız ben ödemek istiyorum. Hepsi de tamam dediler. Teşekkür ettiler. Hatta bizim buranın polis memuru beyefendi de oradaydı. Ona da söyledim. O da teşekkür etti, olur dedi. İşte ona da bir doğum günü ikramı olarak sıcak çikolata aldı herhalde. Yani bayağı birisine şey aldık. Oradaki kadınlarla bayağı bir samimi olduk. Her gelenin şeyini ücretini ben ödüyorum. İşte ben ödemek istiyorum. Bir tane çalışan bir iri yapılı bir şey vardı. Dışarıda çalışan birisi zannedersem. Çok böyle ciddi hiç şey yapmıyor. Ona teklif ettim. Yok yok gerekmiyor filan dedi. Ya ben ısrar ettim, ya rica ediyorum. Lütfen dedim. Ondan sonra o da kabul etti. Ondan sonra şey aldıktan sonra çıktı gitti. Biraz hani çok yüzü gülmüyordu ama olsun. Çok pas vermiyordu. Pas vermedi. Öyle denir. Ya bayağı bir gelen öğrenciler oldu. Onlara verdim. Yani kendi sınıfımdan değil ama başka sınıflardan da öğrenciler vardı. Çocuklarıyla gelmiş anne vardı. Bir yaşlı bir teyze vardı mesela, yemek alacaktı. O o sıra ben burada işte yemek var, yemek alacağım ama olsun dedim. Ödemek istiyorum. Onu ödedim. Bir yaşlı bir teyze ben pizza alacağım dedi. Tamam dedim. Problem yok. Emin misin? Eminim dedim. Yani bayağı bir yani yaklaşık bilmiyorum, hani toplamda baksanız bir 180-200 dolar harcamışızdır. Ama olsun. Yani gönüller
İnşallah yani mutlu ettiysek o insanları. Bir şey söyleyeceğim, çok ucuz değil mi? 180-200 dolar. Aha. 180-200 dolar mı hakikaten çıktı? Ya 180 dolar, 200 dolar almıştım yanıma. 20 dolar kaldı. 180 dolar. Yani bayağı bereketliymiş çünkü hani oradaki tanesi içerikleri ne kadar? 7-8 dolar falan değil mi? 7-8 dolarlık var. Yani 4 küçük çocuklar o buzlu içeceklerden alıyor. Onlar 4.40. Red Bull alanlar var mesela 10 dolar. O pizza mesela 14-15 dolar mıydı bilmiyorum. Daha fazlaydı belki. Bizim okuldan bir öğretmen vardı. Mesela işte size de bir şey ikram etmek isterim dedim. O da orada cheeseburger mi bir şey vardı mesela. Onun ikisi 15-16 dolar mıydı? Yani Yani dondurulmuş şeyler var. İyi, güzelmiş valla. Ben hani bir 600-700 dolar bekliyordum. Hani yok canım o kadar değil. maaşı bırakmıştır babamda. Yani öyle güzel çocuklarla da iyi bir diyalog olmuş oldu. Yani bugün güzel geçti. Yarın da Ertuğrul'a sözümüz var. Ertuğrul'u götüreceğiz. Ben de geleyim bari ya time. Aylardır değil ama bir aydır falan tim yapmadık. Bir babam Ders, bize de son matematik dersine işte girmeden önce orada iki tane öğrenciyle ayaküstü sohbete başladı. Sohbet etti. Yani 2-3 hafta önce işte fok balığı avlamışlar. 3 tane onu anlattı. Daha önceden işte neler avladığını anlattı. İşte ne zaman balığa gidiliyor, ne zaman işte balık avlama mevsimi, sezonu ne zaman. Yani bayağı bir konuştuk avlanma ile ilgili. İşte biz de gitmek istiyoruz dedik. Yani balık avlamak. Yani öyle o konuda yani onun zevkini biz de görmek istiyoruz. Hani avlarsak hani ben getireyim size verebilirim dedi. Olur dedim ama hani biz de götürürsen inşallah hani götürecek. Ama ne zaman giderler? Yani şu anda yani bu zamanlar çok balığın olmadığı zamanlar. Hani iyi mevsim değil avlanmak için. Ama e, işte mesela balina falan avlamışlar. Bayağı büyük o dişli fok balıklarından onları gösterdiler kitaptan göstererek. Yani bayağı bir şey avlamış çocuk 12. sınıfta. Ama bayağı bir av geçmişi var çocuğun. Öyle de güzel anılarını, hatıralarını paylaştılar çocuklar. Güzel sohbetler, yani konuşmalar falan yaptık. Hani o doğum günü vesilesiyle. Güzel geçtiğine inanıyorum. İnşallah daha güzel günler, daha güzel aktiviteler anlatma fırsatı olur önümüzdeki günlerde. Evet, bu arada 2-3 gün önce 2 tane baluga, hani bayağı büyük boy, hani balina avlanmış buraya bir 75-80 kilometre uzaklıkta bir yerde. Hani oradaki sahile çekmişler. Hani Facebook grubundan falan yazılmış, insanlara dağıtılmış, biraz şey olmuş. Hani bulabilirsem bulacağım. Evde böyle bir yemeğini, kızartmasını, hani bir şeyini yapmak için. Elimde inşallah, Allah nasip ederse. Yani ama gidemedik tabi. Hani buraya gelirken YouTube'da görmüştük. Hani balina sahile geliyor. Sahilde böyle kesiyorlar, üzerine çıkıyorlar falan. Ama buradaki sahile getirmedikleri için hani uzakta bir 40-45 dakikalık bir mesafede olmuş hafta sonu. O şekilde de bir bilgi var. Bakalım balina etine ulaşırsak onu da paylaşırız. Evet, bu arada mesela ben evdeki bulaşıkları çoğunluklarını ben yıkıyorum. Dün ilk defa hani bulaşıkların hepsi bulaşık seresine sığmadı. Hani yıkandıktan sonra. Çünkü kek yapımından dolayı annemin ellerine sağlık, çok güzeldi gerçekten. Onun dışında dün ve bugün drone denemelerimiz oldu. Drone'u açtık. İşte şarjı yoktu, şarja taktık. Ondan sonra bugün okula götürdük. Gym'de deneyelim diye, kapalı bir alanda. Ama işte bir şeyleri indirmek için aplikasyonda Wi-Fi'ye ihtiyacı varmış. Hani bu şekilde ufak ufak işte drone denemelerine girdik. İnşallah şey yapacağız, öğreniyoruz. Onun dışında dün ilk defa futbol oynadım. Hani normalde Kitchener'da, yani Kitchener'da, Toronto'da haftada en az 2, bazen 3 tane maçım olurdu ve çok sağlam, çok güzel. Yani maç oynamayı çok severim. Hani çevrem, arkadaşlarımdan bilen bilir. İşte burada da içeride indoor, hani bir kapalı basketbol sahasında okulun, işte maç oynadık. Zevkliydi. Çok güzel ter attık. Çok güzel şey yaptık. Hani o da güzeldi. Onun dışında bugün ilk basketbol koçluğumu yaptım. Okulda salı günleri 3:45-5:15 arası hani basket koçluğu yapmaya başladım. Derslerde böyle çok nazik, çok böyle hani merhametli, hadi yapalım, hadi edelim diyen bir öğretmenim. Yani hatta bazen çok
fazla aşırı nazik olduğumu düşünürüm. Bu beni rahatsız eder. Hani bu koçluk iyi oldu. Hani böyle işte elimde düdük, işte koşturuyorum, zıpla şey yapıyorum, işte top sekiyorlar, paslaşıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, hareketler, ısınma vesaire. Hani böyle biraz da hani tam böyle bir spor koçu şeyinde disiplinli ve hani sert şey yapıyorum. Bak, benim için de garip bir şey ama hoşuma gitti yani hani öyle bir şey yapmak istedim ve faydalı da oldu. Onun dışında başka notlarıma bakıyorum paylaşabileceğim. Bunlar oldu yani hani o İngilizce kitabı üzerinden diyaloglar ve dün bugünkü spor faaliyetleri güzel geçti. Çok şükür bu video da bayağı uzun oldu. İlk defa bu kadar Ertuğrul bir şey uzun demek video istiyor mu? yaptık. Evet Ertuğrul Bey. Evet, sen de anlatmak istersin. Var mı anlatmak istediğin? İngilizceden çeviriyorum bir saniye. İkisi de şey. Doğum günüm kutlu olsun. Yay. Babamla aynı gün doğdum. Ben Kaç yıl var aranızda? 1970'e. Sen ne zaman doğdun? 55. 2012. 2012 mi? 53 o zaman değil mi? Hı? 53 mü? Yok. Ne 53 ya? 53 değil ya. 42. 42. Aynen. 42. 42 yıl sonra aynı gün doğan ailenin en yaşlısı ve en genci aynı gün doğmuşlar. Bu şekilde 23 Eylül bugün. Evet. Evet Ertuğrul. I was one of the kids that had to suffer from the basketball coach. Allah Allah ne oldu ki? Basketbol koçundan acı çeken hani böyle canı yanan öğrencilerden birkaçından biriymiş Ertuğrul. Ne yaşadım benden? I don't know. Anlat hadi. O kadar şey yapıyorsun. Şimdi millet şey soracak hani ne yaşattı abin sana diye. My. Amay. Yani bilmiyorum demek. Burada tüm öğrencilerin %90'da böyle bir şey soruyorsunuz. Amay. Amay. Böyle geziyorlar. Amay. Amay diye. Ne demek bilmiyorum. Bilmiyorum. Amay. Amay. Omuzu yukarı kaldırarak. Evet. Evet. Her şey için çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.